çoğu kişinin hayali seviyesine gelebilecek bazı ülkeler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Batı Avrupa'da bulunan Monaco ülkesi. Adeta zenginler ülkesi olarak sınıflandırabileceğimiz Monaco, özel mimari yapıları, zengin yaşamı ve manzaralarıyla gerçekten büyüleyici seviyede. Şehrin tasarımını bir kenara bıraktığımızda insanların fazlasıyla zengin bir hayat yaşaması da oldukça dikkat çekiyor. Burada yaşayan insanların bu kadar kaliteli bir yaşam sürmesi, haliyle kafamızda coğrafya kaderdir düşüncelerini tekrar ortaya çıkarıyor. Bu ülkede her 3 kişiden bir tanesi zengin olmakla birlikte gayri safi yurt içi hasılası ise hatırı sayılır bir sıralamaya sahip. Yatlarla dolu müthiş kıyıları, tarihi evleri, müthiş tasarımlarıyla Monaco Prensliği, yüksek hayat kalitesi nedir sorusunu merak edenler için oldukça müthiş bir tercih olabilir. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Monaco veya resmi adıyla Monaco Prensliği 1297 yılında kurulmuş, Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan bağımsız bir şehir devleti ve prensliktir. Vatikan'dan sonra Avrupa'daki en küçük bağımsız ülke olan mikro devlet, Fransa tarafından kuzey, batı ve doğu yönlerinde çevrelenmişken ülkenin güney ve güneydoğu kısımları Akdeniz ile komşudur. Monaco ayrıca İtalya sınırından yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Fontvieille semti de dahil olmak üzere ülkedeki pek çok kıyı bölgesi sonradan denize beton doldurularak oluşturulmuştur. Akdeniz'e kıyısı olan Monaco'da Akdeniz iklimi görülür. Kış mevsiminde kar görülmez ve yılın 6 ayı ortalama sıcaklık 19-20 derecedir. Ilıman iklim ülkede yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Monaco her ne kadar zenginler ülkesi bile olsa gerçekten oldukça küçük bir ülke diyebiliriz. Şehrin nüfusu ise yalnızca 38.000. Yani ülke nüfusu bizim ülkemizin en az nüfuslu şehirlerinden bir tanesi olan Bayburt'tan bile daha az. Monaco, farklı ülkelerdeki zenginlerin birleşim ülkesi gibi de sayılabilir. Çünkü bu ülkede yaşayanların çoğunluğu başka ülkelerden Monaco'ya göç etmiş olmakla birlikte, ülke nüfusunun yalnızca %21'i ülkenin yerli kısmı olarak biliniyor. Bununla birlikte ülkenin %28'i 1957'de Monaco'ya göçen Fransız kesimi olmakla birlikte İtalyanlar ülkenin yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Ülkenin %10'una yakın bir miktarı İngilizler ve %2'lik bir kısmını ise Ruslar oluşturuyor. Bu kadar küçük bir ülke farklı ülkelerden göç sonucunda bu nüfusa ulaşmıştır. Dert yok, sıkıntı yok, ekonomik problemler yok. Monaco sakinleri dünyanın herhangi bir ülkesine göre çok daha uzun yaşıyor. Monaco 85.8 ortalama ile bu sıralamada birinci olmakla birlikte ülkede yaşayan sakinlerin şu an yaş ortalaması 44 olarak söyleniyor. Ayrıca şu an ülkede yaşlı olarak sınıflandırabileceğimiz insanların ortalaması ise %14 gibi düşük bir orana sahip. İnsanların bu kadar uzun yaşamasının nedeni ülkenin sağlık konusunda başarılı olması, zenginler ülkesi olduğu için kaliteli yaşam ve insanların deniz ürünlerine fazlasıyla yakın olması diyebiliriz. Monaco'nun resmi dili Fransızcadır. Fakat İtalyanca, İtalya'dan gelen kişilerce ana dil olarak konuşulmaktadır. İngilizce ise Monaco'daki Amerikalılar, İngilizler ve Kanadalılar tarafından konuşulur. Ulusal dil Monaco dilidir. Fakat bu dil küçük bir topluluk tarafından konuşulmaktadır. Monaco-Ville bölgesinde tabelalar Fransızca ve Monaco dili olarak yazılmıştır. Bu mikro ülkede resmi din Hristiyanlığın Katoliklik mezhebidir. Fakat Monaco'da inanç konusunda özgürlük vardır. Hristiyan toplum Monaco nüfusunun %83'ünü oluşturmaktadır. Monaco'da 5 Katolik kilisesi ve bir de katedral bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Monaco-Ville'dir. Kent aynı zamanda Monaco'nun 4 büyük yerleşim bölgesinden biridir. Yüz ölçümü 20 hektar olan Monaco-Ville'in nüfusu ise yaklaşık 1850'dir. Şehirde en çok ziyaret edilen yerlerin başında Prensin Sarayı geliyor. Orijinal adı Palais Prince olan saray, ülkenin en yüksek tepelerinden birine inşa edilmiştir. Sarayın girişinde Prens Albert heykeli ve La Malizia heykeli yer almaktadır. Sarayın meydanında bulunan tarihi Monaco Katedrali de en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan biridir.
İnşasına 1875 yılında başlanan katedralin yapımı 28 yıl sürmüştür. Başkentte Herkül adlı bir yat limanı da bulunuyor. Monte Carlo ise Monaco'nun en kalabalık şehridir. Kentte yaklaşık olarak 36 bin kişi yaşıyor. 202 hektarlık alana sahip olan Monte Carlo aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Bu kentte birçok kumarhanenin yanı sıra tarihi yapılar da bulunuyor. Ülkede her 3 kişiden bir tanesi milyoner. Vergi teşvikleri, olanaklar, yaşam kalitesi başta olmak üzere Monaco zenginler için vazgeçilmez şehirlerden bir tanesi. Bu şehirde mil kare başına tamı tamına 12 binden fazla milyoner düşüyor. Böylesine zengin bir ülke gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında Lüksemburg'dan sonra gelerek ikinci sıraya yerleşmiştir. Elbette bu kadar zengin bir ülkede yoksulluk sınırı diye bir şey bulunmuyor. Monakolu zenginlerin birçoğu günlük olarak bu ülkeye gidiyor ve tekrardan geri dönüyor. Ülkeye 30 bin aşkın Fransız ve 5 bin aşkın İtalyan girip çıkıyor. Monaco'nun ana ekonomik kaynağı ise turizmdir. Bankacılık, seramik ve kimya gibi sektörlerde ekonomiye katkı sağlamaktadır. Önemli bir tarım ürünü bulunmamaktadır. Çünkü tarıma elverişli alan yok denecek kadar azdır. Para birimi euro olan Monaco'nun işsizlik oranı sıfıra yakındır. Ülkede gelir vergisi bulunmamaktadır ve ticarette alınan vergiler çok düşüktür. Bu bize Monaco'da iş kurmak isteyen çok sayıda girişimci olacağını düşündürse de bunun için sağlanması gereken pek çok koşul var. Örneğin Monaco'da banka hesabı açabilmek için yüklü bir mal varlığı gerekiyor. Aslında Monaco her zaman zengin değildi. Monaco çiftçilerle dolu bir yerde. 19. yüzyılda dönemin hükümdarları vergi tarafında büyük değişikliklere gitti. Bu değişiklikler sonucunda Monaco ya kalkınacaktı ya da tamamıyla dibe sürüklenecekti. Bununla birlikte dönemin en iyi kumarhane patronu Francois Blanc ile birlikte sahip olduğu kumarhaneyi Monaco'ya taşınması için ikna etme çabaları başladı. 3. Charles ve onun annesi Caroline uzun uğraşlar sonucu bu kumarhane patronunu ve kumarhanesini Monaco'ya getirdiler. Ama hükümet bu kumarhanelere yalnızca misafirlerin girmesini sağladı. Zaten Monaco kumar oynamasını sevenler için zirve ülkelerden bir tanesi. Monaco dünyanın en önemli kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir ülke. Aslında bunu kalabalık zengin nüfusundan da anlayabilmek mümkün olsa bile şu an kumar denildiğinde aklımıza belli başlı ülkeler geliyordu. Ama bu kumarhaneleri herkes kullanamıyor. Hükümetin koyduğu bir kanuna göre Monaco yerlileri bu kumarhanelere giriş yapamıyor. Yalnızca ülke dışından gelen misafirler bu kumarhaneleri kullanarak kumar oynayabiliyorlar. Hatta yerlilerin engellenmesi amacıyla kumarhanelerin girişlerinde pasaport kontrolü yapılıyor. Bu uygulamanın en büyük nedeni de yerlilerin fakirleşmesini engellemektir. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi. Monaco'nun en dikkat çeken etkinliklerinin başında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasıdır ve dünyanın en başarılı Formula 1 yarışçılarından bazıları bu ülkede yetişmiştir. Monaco için sosyetenin ana vatanı desek yanılmış olmayız. Ülkede lüks arabalar, kıyafetler, insanlar görmek fazlasıyla mümkün. Hatta görmemek imkansızdır. Zengin ve lüks insanların uğrak noktası olan ülkede gelişmiş bir gece hayatı kültürü de bulunur. Oldukça hareketli ve eğlenceli mekanlar ile Monaco bu anlamda turistler tarafından da tam not alır. Monaco'nun bayrağı ise Monaco Prensi II. Charles tarafından 1881 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. Bayrağın renkleri Monaco Prensliği'nin Grimaldi ailesinin armasından gelmektedir. Bu ailenin kökeni 1297 yılında Monaco'yu ele geçiren Francesco Grimaldi'ye dayanır. Kırmızı ve beyaz renkler Grimaldi hanedanının geleneksel renkleridir. Bayrağın üst kısmındaki kırmızı renk cesareti, altındaki beyaz renk ise saflığı ve adaleti simgeler. Bayrağı ilk gördüğünüzde Endonezya bayrağı sanmış olabilirsiniz ancak değil. Monaco bayrağının genişliğinin uzunluğuna oranı 4/5 ve Endonezya bayrağınınki 2/3'tür. Bu benzerlik Monaco ve Endonezya arasında diplomatik çatışmaya bile yol açtı. Monaco hükümeti 1945'te Endonezya Cumhuriyeti'nin Monaco ile aynı bayrağı benimsediğini öğrendiğinde resmen protesto etti.
Ancak Endonezya bayrağı Monaco bayrağından daha eski olduğu için protesto reddedildi. Monaco'da 1911'den beri mutlak monarşi hakim ve ülkeyi Monaco Prensi yönetiyor. Daha doğrusu şu sıralarda Grimaldi Hanedanı'ndan 2. Albert tarafından yönetiliyor. Prens Albert çocukları olmasına rağmen oldukça uzun bir süre boyunca bekar olarak kaldı. 2011'de ise Güney Afrikalı eski bir yüzücü olan Charlene Wittstock ile evlendi. 3 yıl sonra çiftin tahtın varisleri olan bir kız ve bir erkek ikizleri oldu. 2002'de Fransa ve Monaco arasında yapılan yeni bir anlaşma, Grimaldi Hanedanı'nı devam ettirecek bir varis olmaması durumunda yönetimin Fransa'ya dönmek yerine bağımsız bir ulus olarak kalacağını belirtti. Ancak Monaco'nun askeri savunması hala Fransa'nın sorumluluğunda bulunuyor. Ülkede güvenlik konusuna gelecek olursak güvenliği üst seviyede diyebiliriz. Fransız polisleri arasından özel bir eğitimle seçilen Monaco polisleri, ülkedeki güvenliği en üst düzeye çıkarmak için çalışıyor. Monaco'da 73 kişi başına bir polis düşüyor. Bu da Monaco'yu en çok polis güvenliğine sahip ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor. Ayrıca şehrin her yerinde video ile gözetim, yüz tanıma ve polis devriyeleri hiç kesilmiyor. Toplamda 3 karakol ile birlikte saray güvenliğini sağlayan özel bir güvenlik birimi de bulunuyor. Elbette bu birim şehir polislerine göre çok daha üst düzeyde. Ayrıca Monaco'da çok düşük bir suç oranı var. Yılda bir araba hırsızlığı, 10 yılda bir cinayet. Birçok insan arabalarını bile kilitleme zahmetine girmiyor. Aynı zamanda Monaco'da beklenmedik durumlarda polisle iletişime geçmeniz gerekebilir. Örneğin akşam 8'den sonra ilaç almanız gerekiyorsa eczaneye kadar eşlik edilmek için önce polisi aramalısınız. Ülkede nöbetçi eczane sistemi var ve onları açmak için bir kolluk görevlisinin varlığına ihtiyacınız var. Peki her isteyen buraya yerleşebilir mi? Gerçek şu ki Monaco'dan vatandaşlık ve pasaport almak gerçekten çok zor. Orada yaşayan insanların çoğunluğunun oturma izinleri var. Monaco vatandaşlığı olan insanlara Monégasque deniyor. Monégasque'lar arasında epeyce ünlü insanlar bulunuyor. Örneğin Formula 1 yarış pilotları Charles ve Arthur kardeşler gibi. Eyalette ne doğum hakkı ile ne de evlenme yoluyla doğrudan vatandaşlık alınamıyor. Ayrıca kimin pasaport alabileceğine sadece Monaco Prensi karar verebilir. Örneğin 10 yıldır bir Monégasque'lı ile evli olan yabancı bir kadının eşleriyle birlikte yaşıyor olmaları şartıyla vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin veriliyor. Dul olması durumunda ise kadın yeniden evlenmediğini ispat ederse başvurabilir. 18 yaşından sonra en az 10 yıl Monaco topraklarında yaşayan bir birey vatandaşlığa geçme talebiyle prense de başvurabilir. Bunu yapanlar da uyruklarından vazgeçmeliler. Vatandaşlığı aldıktan sonra artık yurt dışında herhangi bir vatandaşlık hizmeti yapmakta görevlendirilmiyorlar. Daha sonra prens başvuran kişinin bu iyiliğe layık olup olmadığına karar veriyor. Bunu yapmak için 3 hükümet kaynağından tavsiyeler alması gerekir. Monaco Belediye Başkanı, Devlet Bakanı ve Ulusal Konsey Başkanı. Aynı zamanda başvuranın ne serveti ne de statüsü vatandaşlığı garanti etmiyor. Ancak bir aday hayır işlerinde aktif olarak yer alıyorsa bu onların lehine olabilir. Ayrıca Monaco'da ikamet edebilmek için yerel bir bankada hesabınız olması gerekiyor. Ancak banka hesabı açmak için ateş pahası bir depozito ödemeden önce banka çalışanının sermaye kaynağınızı detaylı bir şekilde araştırması şart. Bir banka hesabınız yoksa kalacak bir yer kiralamaya geçtik, sim kartı bile çıkartamazsınız. Üstelik Monaco'daki bankaların muhtemelen daha önce hiç duymadığınız çalışma şekilleri var. Banka kapıları her daim kapalı tutulur ve eğer bir müşteri içeri girmek isterse bankanın dışında bulunan bir zil çalmak zorundadır. Her müşterinin kendine özel bir kişisel bankacısı bulunur ve müşterinin hesaplarını kontrol etmenin yanında mali müşavir görevi de görür. Bankacınız istediğiniz takdirde kiranızı ve faturalarınızı ödeyebilir. Ancak gerçekleştirilen işlemler hakkında SMS bildirimleri alamazsınız. Çünkü fonlar birkaç haftaya kadar gecikmelerle borçlandırılır. Mesela biri bankadan belirli bir miktar para gönderirse hemen hesaba aktarılmaz. İlk olarak bankaya bu paranın kaynağı, gönderici ve benzeri bilgilerin verilmesi gerekecektir. Monaco'da ön camlarında park cezası olan arabaları sık sık bulabilirsiniz.
Yerel halk bunun bilerek yapıldığını söylüyor. Gerçek şu ki yasaya göre bir Monaco vatandaşı vergi avantajlarından yararlanmak için topraklarında en az 6 ay geçirmelidir. Bununla birlikte birçok zengin insan dünyayı dolaşmadan durmazlar. Bu nedenle genellikle Monaco'da bulunduklarının ispatını yaratırlar. Örneğin sürücülerinden arabalarını şehirde uygunsuz bir şekilde park etmelerini isterler ki araç sahibi Monaco'da olduklarını doğrulayacak bir para cezası alsın. Birçok insan karşısındaki kişinin nasıl göründüğüne dikkat eder. Monaco'da belirli kıyafet kuralları vardır. Örneğin plajda sadece mayo giyebilir veya gömleksiz yürüyebilirsiniz. Ayakkabılarınızı sadece plajda çıkarabilirsiniz. Aksi takdirde para cezasına çarptırılırsınız. Bazı otellerde ve diğer halka açık yerlerde şort giymeniz yasaktır. Monaco'nun 10 devlet okulu, 2 özel okulu ve 1 uluslararası okulu vardır. Devlet okulları burada ücretsizdir. Çocuklar 12 yıl devam eder ve öğrenme süreci 4 aşamaya ayrılır. İlkokul, ortaokul, kolej ve lise. Yani son birkaç yılda çocuklar gelecekteki kariyerlerinde kendilerine faydalı olacak konulara odaklanıyorlar. Çocuklar okulda sabah 8'den akşam 4'e kadar oldukça fazla zaman geçirirler. Buradaki tüm öğrenciler Monegask lehçesini öğreniyorlar. Ancak sorun şu ki ülkede yaşayan Monegaskların sayısı Fransızlardan çok daha az sayıda. Monaco'da yalnızca bir üniversite bulunuyor ve öğretim dili İngilizce olarak seçilmiş. Uluslararası şirketler için yönetici ve eleman eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır. En popüler alanlardan biri ise lüks yönetimidir. Mezun olduktan sonra lüks bir otomobil galerisinde yönetici, 5 yıldızlı bir otelin yöneticisi, lüks giyim veya mücevher üretiminde uzman olabilirsiniz. Monaco'da asgari maaş aylık 1300 euro, ortalama maaş aylık ise 4410 eurodur. Bu 2018'de emlak fiyatlarının 1 metrekare başına 100.000 euroya ulaştığı gerçeği göz önüne alındığında çok fazla değil. Monaco'da aynı zamanda sosyal konutlandırma sistemi bulunmaktadır. Ancak yalnızca Monaco vatandaşları bu ayrıcalığı kullanabilir. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde kendi konutlarına sahip olma hakkı kazanırlar. Fakat bunun için bir talepte bulunmaları ve birkaç yıl beklemeleri gerekir. Tabii ki her zaman daire kiralayabilirsiniz. Ancak bu sadece bir ajans aracılığıyla yapılabilir. Bir kiracı dairenin sahibiyle iletişim kurmaz veya görüşmez. Tüm sorunlar bir temsilci aracılığıyla çözülür. Kiraların aylık ödemeleri burada kabul edilmez. Ortalama olarak bir daire kiralamak ayda yaklaşık 3500 eurodur. Hükümetin bir opera binası, bir senfoni orkestrası ve bir klasik bale topluluğu vardır. Monakolular zengin sosyal yaşamları nedeniyle dış görünüşlerinde zarif bir stili tercih etmektedirler. Sokakta pembe veya yeşil saçlı bir kadın görürseniz büyük olasılıkla turist olacaktır. Yerel bir sakin daha klasik bir görünüm tercih ediyor. Mesela Monaco Prensesi Charlene saçını kazatılmış görünüme kavuşturduğunda herkesin diline düşmüştü. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta ordusu olmayan ülke Andorra'yı anlattığım ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.